Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün Demon Slayer animesindeki en güçlü 10 karakteri sıraladım. Videoda mangadan spoilerlar bulunuyor. Mangayı okumadıysanız, sadece anime izlediyseniz çok fazla spoiler yersiniz. Uyarılarımda geçtiğime göre hemen videoya başlayayım. 10. sırada Akaza var. Akaza Rengoku'yu öldürmeyi başarıyor ve Giyu ile Tanshiro'ya karşı savaşabiliyor. Bu arada demin söyledikten sonra aklıma geldi. Cümlede 2 tane V kullanmayayım diye bir hata yapmışım. Giyu ile Tanshiro'ya karşı savaşıyormuş gibi çıktı. Yanlış oldu orası. Akaza Giyu ve Tanshiro'ya karşı savaşıyor. Oğlum şimdi mangayı okumayanlar da bir an korktu. Giyu hain miymiş? Karşı tarafa mı geçti? İblis mi oldu? Bayağı bir düşünmüşlerdir onlar da. 9. sırada Tanshiro'nun 13. formu var. Videoya Demon King Tanjiro yani İblis Kral Tanshiro'yu dahil etmedim. Şu en sondaki haline. Çünkü Demon King formunun gücü hakkında konuşmak çok sıkıntılı. Genelde insanlar Musa'nın güçlerini aldı ve güneşten etkilenmiyor diye Musa'nın bir önüne koyuyorlar. Ama şöyle de bir şey var. Tanjiro bu formdayken Inosuke'den Speed Blitz yedi. Yani Inosuke'nin saldırısına tepki veremedi. Ve yaralanmış, yorgun düşmüş Giyu bile onunla savaşabildi. Nezuko gelmeseydi oradaki herkes ölebilirdi. Evet. Ama oradaki herkes yaralıydı. Hatta bazıları ölmüştü bile. Bir de Musan Tanshiro'ya İblis Kral ve en güçlü iblis ol diyor. Yani henüz en güçlü iblis olmamış ama bu halde kalmaya devam etseydi en güçlü olabilirdi. İşte bu yüzden bu sözden dolayı potansiyel olarak güçlü diyor insanlar. Ben de bu tarz videolar yaparken potansiyellere bakmıyorum. Direkt güçlerine bakıyorum. Öyle olsaydı Muichiro ve Rengoku da bu sıralamaya girebilirdi. O yüzden en güçlü iblis ol dedi diye Kokushibo ve Musa'nın önüne koymak doğru olmaz. Tanjiro zaten Giyu ile beraber Akaza'ya karşı savaştı ve bu savaştan sonra Musan Savaşı'nda daha da güçlü bir hale geliyor. Yani 13. form Tanjiro büyüktür. Akaza olma ihtimali çok yüksek. 8. sırada Giyu var. Giyu ne kadar güçlü adlı videomda Giyu'nun nasıl Akaza'dan ve Rengoku'dan güçlü olduğundan bahsediyorum. Bu videoda çok da uzun anlatmayacağım. Giyu, Akaza ile denk dövüştü ve üst aylarla dövüşmek kişiye büyük bir tecrübe katıyor. Bunu Mitsuri söylemişti. Yani Musan Savaşı'ndaki Giyu, Akaza ile savaşan halinden güçlü. Musan Savaşı'da Kızıl Kılıç'ta açıyor ve Musa'nın hücre yıkımına dayanabiliyor. Bu nedenle ben Musan Savaşı'ndaki Giyu büyüktür Akaza alıyorum. Peki neden 13. form Tanshiro'nun önünde diye soracak olursanız tam emin olamadım. Tanjiro ile Giyu yer değişebilir zaten. Akaza Savaşı'ndaki Tanjiro Giyu'dan güçlü. Bunu Giyu'nun sözlerinden anlıyoruz. 7. sırada Douma var. Üsta 2 olduğu için Akaza'dan güçlü. Bazılarınız Akaza sonradan Douma'ya geçti diyebilir. Ama bunu kanıtlar nitelikte çok fazla bir şey yok. Bazıları Giyu ile savaşırken Akaza'nın Douma'ya güç olarak geçtiğini düşünüyor. Çünkü Tanjiro ve Giyu Shinobu'dan güçlü ve Akaza bu ikisiyle savaşırken Douma Shinobu ile savaştı diyorlar. Aslında Shinobu o kadar da zayıf değil. Ben de Hashira güç sıralaması videosunda Shinobu'yu son sıraya koymuştum. Ama sonradan fikrim değişti. Douma'ya karşı savaşta sergilediği başarılarından dolayı kesinlikle en zayıf Hashira olamaz. Artık Tengen'in en zayıf olduğunu düşünüyorum. Şimdi bazılarınız Douma Shinobu'ya karşı ciddi değildi diyecektir. Ancak Douma'nın kişiliği bu zaten ve birçok kez Shinobu için çok hızlısın dedi. Eğer ki Akaza'nın sonradan Douma'ya geçtiğini kanıtlayabilir olsaydım sıralamada 10 Douma, 9 Tanjiro, 8 Giyu ve 7 Akaza ile değişirdi. Demin yanlış söyledim. 10 Douma, 9 Akaza, 8 Tanjiro, 7 Giyu olacak şekilde değişirdi. Yani Douma 3 sıra geri gidiyor, diğerleri de 1 sıra ileri gidiyor. 6. sırada Obanai var. Obanai bazılarına göre en güçlü Hashira.
bana pek doğru gelmediği için ben en fazla en güçlü 3. aşırı diyorum. Zaten mangada en güçlü aşırı Gyomei deniliyor. Üzerine bir de Kokushibo'da Gyomei ve Sane'nin en güçlüler olduğunu düşünüyor. Genelde Obanai daha güçlü diyenler şöyle cevap verir bu duruma. Gyomei belli bir manga cildine kadar en güçlü, sonra Obanai onu güç olarak geçiyor. Kokushibo da eğer ki Obanai'yi görse onun güç nöbet çekti diyorlar. Çok da yanlış değil aslında ama birçok kez Gyomei'ye en güçlü dendi ve denmek istendi. Obanai Duma'nın önüne koyma sebebim de Shinobu bile Duma ile savaşabildi. Obanai da Gyomei ve Sane'ye yakın güçte. Bu nedenle Obanai'yi Duma'nın önüne koydum. 5. sırada Sanemi var. Çok fazla açıklama gerek yok gibi. Kokushibo, Gyomei ve Sane'nin en güçlü aşıraları olduğunu düşündü. 4. sırada Gyomei var. Aynı şekilde bunu da çok fazla açıklama gerek yok. Kokushibo ile savaşabildi. Yanında Sanemi varken. 2 kişi oldukları için Fushid Kokushibo'nun önüne koymadım. 3. sırada Fushid Kokushibo var. Base halindeyken Gyomei ve Sanemi ile dövüşebildi. 2. sırada Muzan var. Muzan zaten bütün üst aylardan güçlü. Üst aylar direkt Muzan için savaşıyor. Onun için çalışıyor. Ve benim 1. sıramda Yoruichi var. Çok fazla gösterilmedi ama yine de en güçlü olduğu biliniyor. Şu anda sizler sıramda nelerden şikayetçisinizdir diye düşünüyorum. Bir, Demon King Tenshu dahil etmememden şikayetçi olabilirsiniz. Vallahi bu formdayken Inosuke'den bile Speed Blitz yedi. Yorgun Gyu ile savaştı. Kendisini kontrol edemiyordu. Muzan'ın sözüne göre henüz en güçlü olmamış. En güçlü olmasını söylüyor zaten. En güçlü olma yolunda. Yani Demon King haline dahil etmek pek doğru olmazdı. Nereye koyacağımda emin olmam. Çünkü bir de Muzan bu güçleri verdiği zaman yaşlı halindeydi. İkinci olarak da üst ayların ilk üçünün bütün haşralardan güçlü olduğunu söyleyeceksinizdir. Ama şimdi Gyu bile Akaza'dan güçlü oluyor. Muzan savaşı için bu dediğim. Ve Shinobu bile Duma ile savaşabiliyor. Gyomei zaten Shinobu'dan çok daha güçlü. Aynısı Sanemi ve Obanai için de geçerli. Yani bana Kokushibo dışında diğer üst aylar çok da güçlü gelmiyor. Bir de savaşta iblislerin insanlar karşı avantajı var. Uzun süren savaşlar iblislerin lehine. Bu mangada da geçiyor zaten bu bilgi. Bunların dışında aklıma çok fazla bir şey gelmedi. Neyse yorumlarda biz tartışırız. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.